komedyen Deniz Göktaş'ın yaptığı son stand-up show çok tartışıldı. Hatta tutuklandı. Doğru buluyor musunuz bu tutuklamayı mesela? Bu ülkede neredeyse her aileden biri çıkar ki karşı tarafa ocu diye, bucu diye, şucu diye saldırmıştır. Doğru mu? İddianameler gündeme geliyor, insanlar alınıyor vesaire, hareketli günler yaşanıyor, evet. Ama bunlar daha hiçbir şey değil. Tamar Tanrıyar son dönemlerde Siber Haber TV diye bir sosyal medyada kanalları var. YouTube'da da yayın yapıyorlar. Burada hedef gösterilen Turkuaz Medya vardı. Bu bilgilere Tamar Tanrıyar'a kim veriyor? Ne oluyor? Bu olayın perde arkası ne? 20 yıl önceye kadar dönük faili meçhul dosyalarını açmaya başladı. Türk istihbaratı Trump'a darbe yapacak Pentagon grubunu Trump'ın önüne koydu. Trump aynı gün görevden aldı hepsini. Trump, Türkiye'nin operasyonuyla getirilmiş bir adamdır. Önümüzdeki hafta çok şeyler olacak. Yani NATO toplantısı artık devir teklifi son noktası yani. 15 Temmuz NATO'nun için bir NATO işgal girişimi. O zaman biz NATO'dan çıkacak, bilginciliği kapatacak. Bir sesleniyorum. Bayanlar, baylar. Amerika bölünecek. NATO'nun bütün bilişim sistemini Ankara'da bir Türk firması yapacak. Kazım Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba, selamünaleyküm. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Ve aleykümselam. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye'de çok hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde de yine böyle medyada da yani çok gündemde olan bir konu vardı. Tamar Tanrıyar'ın yani eski magazinci olan Can Tanrıyar gazetecinin eşi Uçan Kuş TV sahibi, o zamanlar Uçan Kuş TV vardı. Tamar Tanrıyar son dönemlerde Siber Haber TV diye bir sosyal medyada kanalları var. YouTube'da da yayın yapıyorlar. Burada bir takım ifşalar yapıyor. İşte hem işte muhalefetle ilgili, liderlerle ilgili, isimlerle ilgili. Son paylaşımından sonra bir gözaltı süreci geçirdi. Sonrasında dedi ki ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorum ve onun arkasındayım dedi. Ama burada hedef gösterilen Turkuaz Medya vardı. Bu bilgilere Tamar Tanrıyar'a kim veriyor? Ne oluyor? Bu olayın perde arkası ne? Neden rahatsızlık verdi? Hem hükümet kanadında hem iktidar tarafından. Şöyle söyleyeyim, aslında hareketli günler yaşanıyor. İşte birkaç yıldır Türkiye'de birçok konuda iddianameler gündeme geliyor. İnsanlar alınıyor vesaire, hareketli günler yaşanıyor, evet. Ama bunlar daha hiçbir şey değil. Bir kere de onu söyleyeyim. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bağlantılayacağım. Yani bu bilgiler nereden geliyor ya bağlantılayacağım. Yıllar önce bir şey söylemiştik. Külliyeden aşağı çamaşır suyu demiştik. Ve dikkat ederseniz Türk Devleti 20 yıl önceye kadar dönük faili meçhul dosyalarını açmaya başladı. Yani valiler, vali çocukları, milletvekili, bakanlar, bilmem neler falan bakmadan ondan sonra bir temizliğe başladı. Demek ki daha temizliğin aslı başlamadı. Çünkü birçok insanın şikayet ettiği, ya kardeşim hani bir sürü yolsuzluk şu bu oluyor ama tamam da yani bu iktidar kanadında hiç mi olmuyor dedikleri şeyin açıklamasını da yapmış olayım. Elbette ki oluyor, hem de daha fazla oluyor. Ama iktidara geldiğiniz zaman, yani diğer her şeyi bitirmeniz lazım ki sonra iktidara gelir. Çünkü iktidara geldiğiniz zaman, orayı temizlemeye başladığınız zaman elinizdeki iktidar bitecek. Değil mi? İşte buradan bakalım. Yani külliyede hani en sonunda Özgür Özel'in, İyi Parti Genel Başkanı'nın da söylediği, külliyedeki bir grup Türkiye'yi yönetiyor dedikleri, bizim yıllarca söylediğimiz, hadi kabaca söyleyelim, Türklerin devleti diyelim. Ondan sonra o grup Türkiye'deki bütün pisliği temizleyecek. Bütün pislik temizlenecek. Bunu da tabii Sayın Cumhurbaşkanı ve onun genel başkan olduğu partinin iktidarı üzerinden elbette ki yapacak. Siyaseten böyle bir şey mecburi. Dolayısıyla bu süreçler, Tamar Hanım da sağ olsun çok da doğru bir yerde. Benim de yıllardır durduğu, işte daha önceki yayınlarda da hep söylediğim, ben AK Partili, CHP'li hiçbir zaman olmadım. Beni özellikle iktidara yakın gören insanlara şunu tekrar etmek istiyorum. Benim AK Parti'yi öven bir tane cümlemi bulsunlar yıllardır. Bulamazlar. Külliye ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiği için Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden konuşmuşumdur hep. Ondan sonra Tamar Hanım da doğru söylüyor. Dedi ki Turkuaz Medya. Biz yıllar önce söylemedik mi bunu? Demedik mi? 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı'nı birileri öldürmeye giderken yanında o Turkuaz Medya'nın sahibinden sayılabilecek damadı dururken ATV dediğimiz kanal millete Sayın Cumhurbaşkanı'nı bağlamadı. Değil mi? Bunu hatırlıyoruz hep beraber. Dolayısıyla bunu yıllarca söyledik. Turkuaz Medya'nın Pelikan grubu dedik. Ondan sonra oradaki bir takım isimleri saydık. Oradaki bir tane o hani damadı çok öven yazılar yazan, durup dururken, hiçbir şey ortada yokken köşe yazılarını ona ayıran bir tane hanımefendi vardı. Gazeteci olup şatoda yaşayan bir hanımefendi. Ondan sonra onları hep söyledik bu ülkede. Dolayısıyla bunların hepsine temizlik gelecek.
Kamara'nın belki topa erken girdi ve bence koruması gerekenler onu korumaya aldı diye düşünüyorum. Onun o sürecinde böyle söyleyebilirim. Bakın Sayın Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı son dönemde değişti. İkisi de sonuçta benim yaşam tarzım onlardan çok uzak, çok farklıdır. Ama doğru işleri yaptıklarını, bir öncekiler o doğru işleri yapmadığı için yerlerine getirdiklerini söyleyebilirim. Adalet Bakanı'nın bir cümlesi var. Diyor ki çok önemli, çok özel bir cümle. Cezasızlık özgürlüğü artık olmayacak bu ülkede. Çok önemli. Şimdi bunu gören bazıları itirafçı olma. Biliyorsunuz CHP'nin davasında dışarıdan hiçbir müdahale yok. Yapanlar, şikayet edenler, itirafçı olanlar bunun hepsi aynı grubun içinde. Artık devletin ne yaptığını görenler oradan sıyırmaya çalışıyor. İşte bilgi o şekilde sızıyor. Hı hı. Yani burada Tamer Tanyar'ın siz gerçekten de samimi olduğuna ve Erdoğan'ın yanında olduğuna inanıyorsunuz o zaman. Şu ana kadar öyle. Şu ana kadar öyle. Erdoğan'dan önemlisi. Erdoğan'ın yanında olması önemli değil kişisel olarak. Erdoğan'ın temsil ettiği çizginin yanında olmasından bahsediyorum. Peki hesapları neden kapatılma kararı alındı? Bütün hesaplarına erişim engeli geldi. Yani ben de hesaplarımı kapattım. 2,5 senedir yoklar biliyorsun. Diyorsunuz. Hatta banka hesaplarım bile blokeydi. Bu bazen karşıdan gelmiş gibi görünür. Oradaki ufacık bazı bilmeden, istemeden yani biz gerçekten temiz adamlarken bu pisliğin içerisinde yanlışlıkla bir pislik bize bulaşabilir. Ben bazı büyüklerin sözüyle söylüyorum. Virüs Tamer Hanım'a bulaşmasın diye yapmışlardır. Ama şöyle bir iddiada bulunmuştu. 1 Temmuz'da öyle bir şey açıklayacağım ki siz hani gerekmiyorsa konuşmayın. Açıklamasın Sonra henüz diye yani. Henüz açıklamasın henüz. Devlet gereğini yapacak. Günü gelecek o günü erkene aldı. Hani ben de biraz çok erken konuştum ya her şeyi. Bugünlerde dostlarım beni arıyor. Hocam 10-15 sene önce söylediklerini 10-15 sene önce kitabına yazdıklarını çekirdek çitleyerek izliyoruz diyorlar. Evet onlardan bazı ben özellikle seçtiğim şeyler vardı. Yani devletin operasyonuna zarar vermeyecek şekilde söylemiştim. Ama bugünlerde bazı şeyler o yüzden 2,5 yıldır kapattım. Elinde olmadan insanın bazen çıkıp bir şey söylemek istiyorsunuz yani. İnsanın atıyor insana ama o devletin operasyonuna zarar verebilir. O yüzden ben kendi kendime aldığım kararı Tamer Hanım'a da birileri uygulamıştır diyelim. evet, Ne diyelim? aslında bugüne kadar mesela muhalif kesimle ilgili eleştirilerde hesapları kapatılma gibi bir erişim engeli gibi bir şey gelmedi ama hükümetle alakalı böyle eleştirildiği düşünüldüğü anda böyle bir tedbir alma gereği duyuldu sanırım. Çünkü dedim ya o topa girmenin bir zamanı var. Yani ben de yıllar önce mesela eski İçişleri Bakanı ile ilgili falan yazılar yazdım, şeyler yaptım. Çok değişik şeyleri gördüm. O yüzden dedim ki hatta bazı şeyleri ben kendim gördüm. Yani birileri televizyon kanalına birlikte yayına katmak istediği birileri bana birinin emriyle bir liste gönderdiler. İşte yayında bunlardan bahsedeceğiz. Orada gördüm ki bakanın üzerinden başka bir yere gidecekler. O gün o olması gereken bir şey değil. Bundan 4-5 sene önceden bahsediyorum. Dedim ki ben sizi yayına almıyorum kardeşim. Bir ulusal televizyon yayınıydı bu. Ben tek başıma çıktım yayına. O yüzden dolayı. Yani buradan anlayın birazcık. Denemek istedim. Peki sizin çizdiğiniz Türkiye tablosunda Türkiye tam olarak siyaseten ne zaman temizlenir? Yani bu yıl artık temizlenir. Bu yıl her şey biter. Bakın tek seferde olur, tek tokatta olur, her şey biter. Oraya hazırlıyor devlet. Her şey. Tek Her tokat şey. atacak, herkesi sermesi gereken yere serecek. Bu çok iddialı aslında. Şöyle söyleyeyim, bak yıllar önce bir cümlem vardı. Benim bunu çözebilen çözsün. Dedim ki devletin tokadını yiyip yere düştüğünüzde Selvi'nin yanında yıldızları görünce şaşırmayın. Burayı akıllılar çözer. Diyorsunuz ve buraya ünlem işareti koyup bırakıyoruz. Evet. Şimdi Türkiye gerçekten de böyle bir tampon bölge gibi hem Orta Doğu hem Avrupa işte Amerika'yla ilişkilerimiz vesaire bunları tartışırken Trump geçen gün işte bir basın toplantısında tekrardan soruldu. Hani Türkiye'ye gidecek misiniz? O da dedi ki Erdoğan'ı çok seviyorum. Erdoğan good man diyor ya sürekli. Erdoğan'la çok iyi anlaştıklarını her seferinde dile getiriyor ve onun için bu NATO toplantısına geleceğim dedi. Trump'ı samimi buluyor musunuz? Yani bütün dünya Trump'la düşmanken Erdoğan'la nasıl anlaşıyor? Kesinlikle bulmamam mümkün mü? Düşünün bakın. Yine kayıtlarda vardır. 2013 yılında Trump'ın seçilmesine 2,5 yıl var. Son gün seçim günü sabaha kadar Clinton'ın seçileceğini Türkiye'de de konuştular. Hatta Türkiye'de bir gazete, Almanya'da bir gazete Bayan Başkan diye başlık attı yayınlandı ertesi gün. Yani seçimin olduğu günün ertesi günü. Ben 2013'ten itibaren dedim ki Trump seçilecek, Amerika'yı parçalayacak.
Şimdi bak, bunu bir koyalım. Yanına şunu koyalım. Hani Trump diyor ya kardeşim kardeşim. Diğer kardeşim diyenlerin yaşadıklarıyla eş tutun. Bakalım ne yaşamış. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda biz bunu içeriden biliyoruz aslında. Yani kendimiz biliyoruz. Türk istihbaratı Trump'a darbe yapacak Pentagon grubunu Trump'ın önüne koydu. Trump aynı gün görevden aldı hepsini. Birincisi niye kardeşim Erdoğan diyor'nun cevabı bu. Diğer yandan bizim ta 2013'te söylediğimiz cümleyi görevden alınan Genelkurmay Başkanı dedi ki bir deli Amerika'yı parçalıyor. Evet. Bakın 2013-2026 Amerikan Genelkurmay Başkanı söylediğimiz şeyi tekrar ediyor. Dolayısıyla Trump'ın söylediği aynen şunun gibi. Yunanistan'da mesela dikkat eder Başbakan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye böyle çok yakın tavırlar gösterdi bundan birkaç sene önce. Ki orada başka şeyler de oldu. Dolayısıyla bugünkü Yunanistan'dan gelen karşıt tavırlar aslında ne diyelim bir danışıklı dövüşün sahneleri. Bunu niye söylüyorum? Yunanistan'da darbe yapacak olan general ve tayfasını Türk istihbaratı tespit etti, Yunanistan'a teslim etti, Yunanistan görevden aldı. Almanya'da darbe yapacak bir grubu Türk istihbaratı tespit etti. Almanya onları topladı, sivil ve subay. Katar'da Amerikan darbesini Türk istihbaratı edildi. Bunu herkes biliyor. Tunus'ta aynı şekilde olmadı. Venezuela'da hani kardeşim diye Maduro niye kardeşim diyordu? Çünkü Venezuela'da 2 kere darbe oldu. Oldu. Bak oldu. O darbeleri geri çeviren Türk istihbaratı. Bunu artık konuları bilen herkes biliyor. Benzeri Rusya'da Putin'in önüne Hakan Bey görüşmeye gitti Putin. Bakın çok değişik. Başkan değil. O günkü istihbarat başkanı direkt Putin'le görüşmeye gitti. Önüne bazı dosyalar koydu. Aynı hafta biz 7 tane Rus generalin otel odalarında ölü bulunduğu haberini aldık. Putin'e darbe yapacaklar. Azerbaycan'da darbe yapacak olan ondan sonra İbrani kökenli nedir o? Genelkurmay Başkanı görevden aldı. Bak bunların hepsini Türk istihbaratı yaptı. Burada bir parantez daha açalım. Şimdi bu istihbaratın gücü adına biz yıllardır şunu anlattık Türkiye'de. Dedik ki BİT Türk istihbaratının görünen merkez hücresidir sadece. Binlerce yıldır yerleşik öyle bir tablo vardır ki orada da şaşırırsınız yani bunu ince incelerseniz. Hem de ikili bir tablo yani hem dünyevi hem uhrevi bir kanadı olan bir yapıdan bahsediyoruz. Buna bir örnek olsun ve konumuzla da ilgili olsun diye şunu söyleyeceğim. Yine yıllar önce ben dedim ki Trump'ı Beyaz Saray'da Türk istihbaratı korumuyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Hatta bunu yayınlarda söylemeden önce bir gece bir abime mesaj attım. O da gülümseyerek demiş ki ya bunu Türkiye'de bir sen söylersin ama nereden bunu çıkardın söylesene bana. Dedi ki abi adamın cümlesinin yarısı demokrat yarısı cumhuriyetçi ve adam terli. O da gülümsedi. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Geçen yıl New York Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olan şahıs dedi ki Trump'ı Türk istihbaratı koruyor. Yetmedi. Hala çünkü birçok profesör düzeyindeki insanlar benimle bunu tartışıyorlar. Diyorum ki daha ne olsun? Yetmedi. Geçtiğimiz aylarda Trump'a yapılan suikaste yeleğinden vurulan şahıs vuruldum diye Türkçe bağırıyor. Arkasından oradaki 4-5 kişi Türkçe konuşuyor. Şimdi Türk istihbaratı daha kendini nasıl göstersin ki yani Kazım Yurda bunun anlatması hariç. Daha nasıl göstersin? İşte herhalde soruların tamamının yanıtı bu yani. Trump niye böyle diyor, niye böyle yapıyor? Trump, Türkiye'nin, Türk devletinin anlaştığı diğer Türk unsurlar, yani Hristiyan Türkler, Slavlar, yani Musevi Türkler, Hazarların operasyonuyla getirilmiş bir adamdır. Eski süper gücü bölüp parçalayıp yeni süper güce devir teslimin yapılmasını sağlayan adamdır. Birleşmiş Milletler'deki yaptığı hareketler, duruşları. O gün bir şey söylemiştik. Ardımızdan bir hafta sonra cümlemizi aynen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tekrar etti. Demiştim ki bu Birleşmiş Milletler'in New York'ta bu formatta yaptığı son toplantı. Birleşmiş Milletler artık geçerliliği kaybetmişti. Trump bunu gösterdi. İlk defa bir Amerikan başkanı bir Cumhurbaşkanı'nı kapıdan uğurladı. İlk defa bir Amerikan başkanı bir devletin hem başkanı hem Dışişleri Bakanı hem istihbarat başkanı ile görüştü. İlk defa bir Amerikan başkanı yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sandalyesinin arkasında durdu. 3 dakika sonra sandalyeyi çekti. Bakın bunlar protokolde şaka işler değildir. Trump böyle çok esprili bir adam diye falan olan işler değildir yani. Amerika'yı temsil ediyor orada adam. Değil mi? Aynı şey bak NATO'ya geleceğim diyor. Aynı şey NATO'da geldi. Hem Trump geleceğim diyor. Hem NATO Genel Sekreteri diyor ki herkes oraya mutlaka gelsin. Hem öncesinde bu hafta Avrupa Komisyonu'nun başkanı ve 2 üyesi 3 kişi birisi genişlemeden sorumlu üyesi tanıtım, biri de göçten sorumlu. Yanlış yapıyorsam buraya geldiler ve bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Türkiye hiç fark etmedi. Belki ilk defa bu yayına yayınlanacak. Onlar gelip dediler ki
transatlantik ilişkisini bozuyor. Yani Amerika ile NATO'nun ilişkisini bozuyor. Amerika'da kalsın. Türkiye cevap verdi. Cevap bir nevi şuydu. Bozmayalım ama bizim istediğimiz şekilde. Ve cevap şuydu. Texas-Ankara ilişkisini devam ettireceğiz. Türkiye'de kimse ne şaşırdı bu cümleye ne de konuştu ya. Çok acayip. Washington Ankara değil bak Texas Ankara. Ne alakası var? Ya Texas Amerika'nın bir eyaleti. Hangi eyaleti? Bölünmenin başlayacağı eyalet. Çünkü sadece 50 eyalet içinde Texas ayrıldım dediği an ayrılabilir. Başka bir şey yapmasına gerek kalmadı. İkincisi Texas kimin eyaleti? Trump'ın eyaleti. Texas ayrıldığı an Trump Texas başkanı olacak. Bakın bizim Cumhurbaşkanımızın yani devletin ağzından çıkıyor bu cümle. Ve tekrar ediyorum Türkiye'de bir kişi demedi. Niye Washington Ankara, Texas Ankara? Nereden çıktı şimdi Texas Ankara? Yani Türkiye diyor ki Amerika bölünecek. Amerika'nın bölünen bazı parçalarıyla evet transatlantik ilişki, NATO ilişkisini devam ettirelim ama bazı parçaları. Hepsiyle değil. Evet. Şaşırdın değil mi? Şimdi çok şaşırdım. Peki bunu siz ne zaman öngörüyorsunuz mesela? Bunu yakın zamanda bizler görebilecek miyiz? Tabii artık çok hızlı olacak. Bak geçen hafta yine Devlet Bey konuşmasında ne dedi? Önümüzdeki hafta çok şeyler olacak. Yani NATO toplantısı artık devir teslimi son noktası yani. Yine yıllar içerisinde hatırlarsan bu Finlandiya'nın, İsveç'in NATO'ya katılışı, İtalya, İspanya'nın resmen bize neredeyse biat edişi, bu sene başında Almanya'nın bir biat edişi, yani artık biz de Türkiye'de stratejik ilişkileri güçlendi. Alman ve Başbakanının gelip Aselsan'ı inceleyişi, hatta dedik ki bak şu anda Aselsan listelerine baksın herkes ne dediğimizi anlar. Yani muhtemelen pazartesi zaman Aselsan listeleri uçacak gidecek. Çünkü muhtemelen bir Alman firması Aselsan'la ortaklık kuracak ve Aselsan bir anda dünyanın en büyük sanayi şirketi, savunma sanayi şirketi gibi. Yani bakın işte İtalya'ya Baykar'ın kurduğu ortaklık. Bunların altı hazırlanıyor. Yani bölgesel değil, küresel değil. Tek merkezdeki tek süper güç. Aslında çoklu bir yapı söz konusu. Dolayısıyla burada NATO var. Öbür tarafta bir Arap NATO'su kuruyorsun veya İslam NATO'su. 4 tane üyeyle sürekli devam ettiriyorsun. Hatta adına Regional 4 dediler onu. R4 dediler. Ondan sonra öbür tarafta şeye göz kırpıyorsun. Nedir o? Hani Çin'in, Hindistan'ın, Rusya'nın kurduğu yapıya göz kırpıyorsun. Ondan sonra. Bu tarafta Avrupa Birliği senin peşinden koşuyor. Türkiye dedi ki çok kutuplu, adil dünya. Ama o çok kutubun merkezine kendini öyle bir yerleştirdi ki çok kutubun tek süper gücü haline gelme noktası. Bak burada bir parantez açayım. Önümüzdeki hafta NATO'ya, Rusya'ya davetle ilgili böyle açık tabii. Yani direkt davet etmezler de bir göz kırpma gibi bir durum ortaya çıkarsak kimse şaşırmaz. Aa. Şimdi ya gerçekten bugün beni şaşırtıyorsunuz açıklamalarınızda. Şimdi uluslararası basının gündeminde nasıl yer alıyor? Bir de yabancı medyaya bakalım. Yabancı medyada diyorlar ki zirveyi, bu NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesini Soğuk Savaş sonrası en kritik NATO buluşmalarından biri olarak değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'nın neden Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu gösterecek deniyor birçok yabancı medya basında. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Türkiye 10 milyar dolarlık savunma sanayiyle ittifakın hayati üssü olduğu ifadeleri kullanıyor. Şimdi sabah taradım tekrardan haberleri. Yani uluslararası basında da aslında analizlere baktığımızda F-4 ve kaç milyar dolar dedin? Özür dilerim. 10 milyar dolarlık yerli savunma sanayiyle ittifakın hayati üstü olduğu ifadeleri kullanılıyor haberde ve analizlerde de şöyle demişler mesela S-400 ve F-35 krizlerinin aşılabileceği konuşuluyor. Bunu aslında Trump da söylemişti. Hani bu çerçevede zorladı biliyorsunuz. Yani bu F-35 meselesini halledelim, motorları verelim. Hakikaten zorluyor alakalı. Evet, şu soruyu da eklemek istiyorum. Hepsini böyle bir derleyip toparlayacak olursak. Türkiye'nin ABD sonrası dönemde kendisini Avrupa güvenlik mimarisinin lideri konumunda göstereceğini vurgulayabilir miyiz burada? Tabii ki. Şimdi bakın bir şey söyleyeyim. Yani diyorum ya kimse farkına varmıyor. Çünkü medya böyle üstüne de durmuyor. Böyle hafif küçük haber gibi geçiyor. Şimdi nedir onun adı? NATO'nun en önemli üyelerinden bir tanesi nedir? Almanya'da değil mi? Almanya'nın Avrupa'da söylersek Avrupa'nın da lideridir. Doğru mu? Almanya kendi ordu kurması mümkün olmayan bir. Şeye baktığım zaman savunma sanayinde işte bir iki tankı, bir şeyleri var ama çok öne çıkmış bir ülke değil. Yani sıralamada şu anda baktığımız zaman biz 4'ü 5'i zorluyoruz. Almanya oralarda değil. Şimdi yıllar içerisinde biz demiştik ki Amerika devir teslim yapacak. Nitekim Kosova'da, Arnavutluk'ta, Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de
Amerika'nın çekildiği yerlere hep Türk askeri yerleşti. NATO ise bu Amerika mesela 800 askeri çekti. 800-900 tane Türk askeri oraya girdi. Bunlar en son Kosova oldu geçen sene yanlış hatırlamıyorsam. Amerika'nın olmadığı bir NATO tatbikatı düzenlendi. Değil mi? Kuzey Almanya'da. Doğru mu? 2000 askerle katıldı Türkleri. Dikkat çekiyorum. Çünkü yılın başında Alman başkanı demişti ki İtalya ve İspanya'nın Türkiye ile yaptığı anlaşmaları biz de yapacağız. İşte bak biraz önce söyledim o NATO ile ilgili İtalya, İspanya, İsveç, Finlandiya bağlamında söylediklerimi takip eden bir şey bu. Aynı stratejik anlaşmaları biz de yapacağız. Bir kere gideyim, çok geri. 2016-15 Temmuz sonrası benimle yapılan bir röportaj duruyor hala o şeyler. 2 dakikalık 5 dakikalık röportajlar var. Birinde demiştik ki kardeşim hocam senin söylediğine göre ve birçok kişi de bunu teyit ediyor. 15 Temmuz NATO'nun için bir NATO işgal girişi. O zaman biz NATO'dan çıkacak. Biz İncirli'yi kapatacakız. Hatta 15 Temmuz'un 2 gün öncesi İncirli'nin elektrikleri sönmüştü. Böyle çok ilginç şeyler oldu. Demiştim ki ben niye çıkalım kardeşim? Yani böyle sokak işi gibi biz küstüm gidiyorum. Böyle bir şey yok. Stratejik düşüneceğiz. Bu adamlar bizi yıllarca sömürdüler. Bunları geri alacağız bir kere. Bir de ki bu İsveç'in Finlandiya'nın üye olması meselelerinde öyle şeyleri geri aldık ki. Bu arada bir parantez daha. Kimse hatırlamıyor belki basın vermediği için. Bir ay önce veya 2 ay önce şey yapabilir bunu. Türk Genelkurmay Başkanı özür dilerim. Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. NATO'nun genel merkezi Brüksel'den İstanbul'a geldi. Yani bakın bunun açıklamasını yaptık. Genelkurmay yaptı yani. Ondan sonra bütün bunları topladığımızda Türk Devleti NATO'yu bu arada NATO'nun bütün bilişim sistemini Ankara'da bir Türk firması yapacak. Bunun da anlaşması geçen sene imzalandı ta. Ondan sonra bilişim sistemi diyorum bakın her şey demek yani. Ondan sonra dolayısıyla işte Birleşmiş Milletler toplantısı, NATO toplantısı yani Amerika son 200 yılın 1776'dan başlayan sürecin süper gücü haline getirilen son 70 yılda attığı 2 tane atom bombasıyla korkuyla insanları hapseden gücü de parası da her şeyi de balon olan kağıt üzerinde olan. O yüzden bir türlü reel ekonomiye dünyanın geçmesine izin vermiyor. Amerika Birleşik Devletleri gidiyor. Realin reali olan Türk Devletler Birliği, Büyük Türk İmparatorluğu binlerce yıllı oldu. Dünyayı tekrardan adaletle yönetmeye geri gidiyor. Çünkü bütün dünya bu durumdan bıktı. Üstelik bir de Türkler dediğimiz yani Hristiyan Türkler, Musevi Türkler dediğimiz Slavlar ve Hazarlarla bir ortak noktamız var. Hepimiz varlığın birliğini kabul ediyor. Yani bunu insanlar Allah bir, Tanrı bir diye söyleyebilir veya fiziken bir evren var, her şey onun parçası diye söyleyebilir. Ne şekilde söylüyorsanız söyleyin ki bunu artık bilim de kabul ediyor. Atlanta Postmodern Materyalist Bilim Manifestosu birebir İslam'ın anlattığı Allah'ı, vahdeti vücudu kabul ediyor. Bizim ortak özelliğimiz varlığın birliği. Bu niye önemli biliyor musun? Varlığın birliğini kabul etmeyen. Yani hayat parçaların toplamı, benlerin toplamı diyen anlayışta suç karakterdir. Ama varlığın birliğini kabul ettiğiniz an hepimiz o varlığın birer parçası olduğumuz için sevgi ve saygı karakterdir. Mecburen. Bak nereye geçiyoruz. Burada da bir sosyolojik ve psikolojik açılım olsun burada. Buradan Türk Devleti'nin temsil ettiği Türk'ün töresinin turdan yüksekten getirenin yani vahiy frekansına sahip olan milletin temsil ettiği töre dünyanın töresi halleri. Oraya geçiyoruz. Evet. Mesela şey de benim çok dikkatimi çekti. Karşılama töreninde Trump'ı Türk devletlerinin kıyafetleriyle bir karşılama yapılması, çoklu bir Türk devletlerinin sergilenmesi. Ne kadar önemli bir simgesel bir mesaj değil mi var? Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Bu zirve Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde yeni bir dönemin başlaması için adım olabilir mi? Kritik bir adım yani kritik bir zirve. Yani Batı ile biz yepyeni bir sayfa açabilir mi Türkiye? Tabii. Zaten öyle başladık. Batı artık peşimize takıldı. Yine herhalde 4-5 yıl önceydi. Trump gerekeni yapamadı. Başkanlığı alamadı. Çünkü bak gasp edilen başkanlık o şekilde kaldı. O Biden şeyi kapadı. Beyazcılar diyelim. Beyaz Sarayı kapayıp kaçtılar resmen. Dolayısıyla başkanlığı geri alamadı Trump. Birçok televizyonda başkan diye çıkmasına rağmen. Ondan sonra birçok eyalet başkanı, Anayasa Mahkemesi üyesi falan bu açıklamaları yapmasına rağmen. Ve onun üzerine ben demiştim ki görevini yapamadı. Dolayısıyla biz görevimizi yapacağız. Artık önderliği biz alıyoruz. Hatta o hafta Sayın Cumhurbaşkanı üretim ekonomisine geçeceğimiz mesajını verdiği bir konuşma yaptı. Ertesi gün bir çağrıyla hemen İslam İşbirliği'ni topladı. O hafta sonu tek çağrıyla 48 tane Afrika ülkesini topladı. Hemen sonrasındaki hafta da dijital para kanununu meclise verdi. O haftadan bahsediyorum. Yani
2022 Ocağın ilk haftası, 2021 Aralık ayı olabilir bu. Ondan sonra 2021 Kasım'da da çünkü Türk Devletler Birliği'nin resmi açıklaması yapılmıştı. Ondan sonra ve işte bu şekilde gerçekleşti durum. Avrupa ile ilişkileri Avrupa peşimizde olacak. Üzüldüğüm tek şey şu: Avrupa binlerce yıldır hep savaşmış. Nitekim dünyada tek bir güç altında veya iki güç ekseninde beni birleştirmiş görünse de en medeni göründüğü 20. yüzyılda bile iki tane dünya savaşıyla çevreyi, yaptığı katliamları, sömürüleri geçtik. Kendi kıtasında, kendi nüfusunun yarısını öldürmüş bir topluluktur Avrupa. Hiçbir zaman bir araya gelemez. Avrupa'ya gidip bizdeki gibi büyük şehirler birkaç tane görürsünüz. Hep uzak yerleşirilir. Komşular bile birbirine uzağa ev yapar. Yani yan yana gelemezler. Çok iyi. Bir yeriyle yaşayamazlar. Hatta Avrupa Birliği 2000 yılında kurulduğunda deli oldular adamlar. Eurovision'a markalar yaptılar. O şarkıyı birinci seçtiler falan. United Europe falan. Çünkü binlerce yıl akıllarından geçmeyenmiş. Bunu niye söylüyorum? Yani bir İtalya dediğiniz devlet aslında bak hemen bize yanaştı ki kurtardı birazcık paşayı. Çünkü aslında 10 tane şehir devleti. Hala o şehir devletleri yöneten aileler aildir ve hala kendi şehirlerini devletlerinden daha çok önemserler. İspanya'da 4 parça. Belçika kimse bilmez. Valonlar, Flaman komşular, Valon komşu birbirine selam vermez. Herkes hatırlayacaktır bundan birkaç sene önce. 40 küsur ay hükümet kuramadılar Valon ve Flaman. Ama kimse bilmez. İngiltere dediğiniz ya da Büyük Britanya dediğiniz 4 parçadır falan. Şimdi böyle parçaların birbirleriyle kavga edecek. Maalesef. Biz bunu Avrupa'da göreceğiz. Ve Türkiye'de bütün bu yapılanlara rağmen son 200 yıldır Türkiye'de ve Orta Doğu'da görmedikleri şey. Bakın herkes unutuyor mu şunu? Avrupa 200 yıl önceden itibaren eline almaya başladı. Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu dünyanın en karışık diyebileceğimiz. Yani her meslekten insanın bulunduğu bölgelerdir bunlar. Ve 200 yıldır bu bölgeler savaşıyor. Doğru mu? Peki ondan önceki 300 ile 500 yıl arası bu bölgelerde savaş olmamış, çatışma olmamış. Kim yönetirken? Evet. Türk devleti yönetirken. Aileyi, Osmanlı ailesinden bahsetmiyorum. Türk devleti yönetirken. Özellikle bir parantezi koymak istiyorum. Değil mi? 300 ile 500 yıl arası savaşmamak ne demek? 200 yıl her an. O yüzden ben yıllar önce şunu söylüyordum. Pek anlamıyordu insanlar ama bugün gidin yine aynı şeyi duyarsınız. Bugün Sırbistan ekonomisi tamamen Türkiye'ye bağlanmış durumda. Sırf Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarının açıklamalarına dikkat edin. Murat Sidaverli görevler. Değil mi? Sırbistan ve Yunanistan'da bile diyorlar ki bir an önce yönetimi ele geçir. Çünkü bizi 200 yıl önce dürten, 150 yıl önce dürten, bak bunlar sizden değil siz bizdensiniz deyip bizi sizden kopartanlar 50 yıldır başımızı yerden kaldırmadılar. Biz Türk devletinin, devlet-i alinin içindeyken içimizden başbakan yani sadrazam çıkıyordu, askerin içine komutan çıkıyordu, ticaretimizi istediğimiz gibi yapıyorduk, kimseyle savaşmıyorduk, kimse birbiriyle savaşmıyordu. Yani Bulgar, Arnavut, Yunan bilmem ne hiç savaş var mı 5 sene? Hiç yok. Bunu onlar bile istiyorlar artık. Zaten dünyanın bu rotaya çok hızlı yönelmesinin sebebi de herkesin artık bu insanlık dışı, sözde insan hakkı denen özgür insanın haklarını tanımlayan ama bir bütün varlığın birliğinin parçası olan insanın görevlerini tanımlamayan, o görevlerin haklardan önce geldiğini söylemeyen, saldım çayıra Mevlam kayıra diye. Yani Mevlam kayıra kısmı bile çok böyle laf olsun. Saldım çayıra diye yaşayanlara artık töreyle, Mevlam kayıra diye. Bu alemlerin gerçek adam gibi yaşama kurallarıyla yaşamayı öğretecek bir devletin teraziyi tutması, merkezde olması lazım. Bunu dünya anlatsın. İşte Evet. Örnek vereyim. Birçok insan söylüyor. İran'ı, Tacikistan'ı ne kadar, Sırbistan'ı ne kadar söyledi ama en önemlisi olduğu için söylüyorum. Putin demedi mi? Bütün kaynaklarımızı vereceğiz. Merkez ülke Türkiye olacak, oradan satılacak. Bitti, nokta. Burada bu bağlamda bu geçiş adına şunu ben Türkiye'de siyasetten bağımsız. Yani artık herkesin bir NATO'yu bırakalım. Çünkü hepimizin birinci sınıfa ihtiyacı var. Yani ilkokul birinci sınıf hepimizin tekrar okuması lazım. En önemlisi. Hayat bilgisi diye bir ders vardı, hayat bilgisi yoktu. Eğer olsaydı, bak şimdi söyleyeceğim şey olmaz. Bir sesleniyorum. Bayanlar, baylar, erkekler, kadınlar. Bu dünyada siz birisine kızıyorsunuz, kırılıyorsunuz, kıskanıyorsunuz, canınız sıkılıyor diye. Onu öldürmek, onu vurmak, yaralamak, saldırmak, küfretmek, kızmak, hakim görmek, dalga geçmek gibi bir hakkınızın olduğuna nereden çani oldunuz? Çok merak ediyorum. Bunu söylemek lazım. Çünkü yolda gidiyorsun. Ya ben uzun yolda yapıyorum, şeyde yapıyorum. Trafikte gidemiyorsun ya. Çok acayip. Yani huzurla şöyle gideyim orta şeritte normal hız sınırları içerisinde ilerleyeyim. Yok gidemiyorsun yani. Çok acayip bir durumda. Herkes birbirine saldırayım şey der. Onu bıraktık. Herkes bir açıklama yapıyor. İşte mesela cezaevinde sor birilerine öldürdüm ama şu yüzden öldüm.
Şimdi bu insanların hepsine soracağım. Hepsine soruyor. Türk töresini bilmiyordu bu işi. Türk devleti mi bilmiyor yasalara bakınca? Yoksa haşa Allah mı bilmiyor? Yani size parantez açmayı mı unutmuş inşallah? Hani siz şu durumu yaşarsanız burada bu adamı öldürebilirsiniz. Buna saldırabilirsiniz. Bir kadın sizi aldatırsa onu öldürebilirsiniz. Veya bir adam evlisiniz sizi dövüyorsa onu öldürme hakkınız vardır. Böyle bir şey var mı yani herhangi bir yok. O zaman siz bu söylediklerinden daha mı akıllısınız? Yani haşa Allah'tan Türk devletinden ve Türk milletinden daha mı akıllı olduğunu zannediyorsunuz? Yani ne anlatmak istiyorsunuz? Ne söylüyorsunuz? Bir örnek vereceğim. Geçenlerde çok bariz bir örnek. Yani bunun gibi binlerce söyleyebiliriz. Maalesef durum böyle olduğu için örnek. Adamcağızın bir tanesi, adamcağız diyorum, komşusuyla kavga etmiş, komşusu küfür etmiş, o da onu vurmuş. Kurşun atmış. Şimdi cezaevine götürüyorlar, böyle yapıyor vatandaş. Aynı onu şarjıyla söyleyeceğim. Herkes bilecek diyor kardeşim diyor. Küfürün karşılığı mermidir diyor. Bak. Şimdi bu abi kendini akıllı zannediyor hakikaten yani. Kendinde böcek zekası olduğunu farkında değil. Ve bırakalım her şey. Yani böyle bir şeye hakkın yok. Hiçbir yerde, internasyonel kanunlarda, Türk kanununda, efendim Allah'ın Kur'an-ı Kerim kitabında, efendim öbürlerinin kitabında, onun da bunda hiçbirinde yok böyle bir şey. Böyle bir şeye yetkin yok. Artık böyle yaptığın şeyin ne sana ne hayattaki herhangi birine katkısı yok. Doğru mu? Birincisi bu. İkincisi, ben süper zekalı kardeşim. Şimdi karşı taraf sana küfür etti. Bizde bir söz var değil mi? Kötü söz sahibinin. Sana o küfür edince ne oldu ki sana ya? Sana bir şey olmadı. O kendi onurunu belli etmiş oldu bir. Ve bir günah işledi. Bir kötü hareket yaptı. O günah işledi, kötü hareketi yaptı diye sen onun bin katı olan günah işleyerek akıllı olduğunu nasıl zannediyorsun acaba? Bak görüyor musun yani? Ne kadar yaygın bir şeyi söylüyor. Geçen sene çok böyle zoruma gitmişti. Bir olay vardı. Mahkemede de böyle kıvrım kıvrım kıvranıyor. Yok öyle yapmadık böyle yapmadık diyor. Ama olay sırasında hatırlıyor musun? Bir kuru yemişçiye giriyorlar. 3-4 kişi. Çocuğu zaten bastırmış aşağıda böyle yatırmış. Bak öbürü silah sıkıyor. Ne konuşturuyorsunuz daha böyle? Sıkın diyor bak. Evet. Abiye bak yani adam niye geziyor o aramızda bizim yani? Şimdi değerli dostlar mafyalar, mafya babaları, çeteleri bilmem yani görüyorsunuz o birileri var böyle çıkıyor. O ben öldü ben de onu öldürdüm böyle yaptım falan. Hayırdır ya siz hangi kafa zekasınız? Böcek zekası bu ben size söyleyeyim. Veya yolda Mesela SSÇ'ler niye artıyor hocam? Yani bunu da dile getirmek lazım. İnsanlar 2 yıl sonra suça sürüklenen çocukları... Batı'nın empoze ettiği bu kültür, biraz önce söyledim ben bunu şimdi tablolarıyla ve yeni medeniyet manifestosunda inşallah dünyada ilk defa yazıyor olacağım. Çünkü 40 yıldır bu konuyu düşünüyorum ben. Yerinde oturdu şimdi. O insan hakları beyannamesine karşılık ben insan olanın yeryüzündeki görevlerini yazıyorum. 11 madde ama bunun açılımı da yazacağım. Bilimsel kabulleriyle birlikte. Çünkü 200 küsur yıldır oturtulan o Batı'nın empoze ettiği yapının çıktısı suçun karakter olmasıdır. Batı'da suç karakterdir. Ama Batı şöyle yapar. Mesela Avrupa, Kuzey Amerika, çocuk tacizi, çocuk istismarı, tecavüz her türlü suçla daha ötededir. Hani sözde serbest böyle efendim istediği gibi giyiniyorsun falan filan yapınca özgür olunca baskı olmuyormuş da sözde suç olmuyormuş ya. Bir durmaya bak. Simsiyah bir kitabı vardır. Bin yıllardır. Oradaki beyaz noktaları zoom edip onu böyle vitrininde parlatıp milleti onun medeni olduğunu inandırdı. Halbuki bu tarafta onu çeksek yani Orta Doğu'dan Avrupa'yı Batı'yı çeksek 50'li çeksek işte dedik ya 500 yıl birbirleriyle savaşmamış insanlardan bahsediyoruz ya. Nasıl oluyor da bunlar daha cahil oluyor siz daha akıllı olun? Ha? Söylemiyor musun ya? Nasıl oluyor da insanı hayvan statüsüne sokup bir kural olmayan hala teori olan hiçbir ispatlanmış yanı olmayan hadi ispatlandı ama biyoloğun işi olan bir şeyin üzerinden insanı hayvan sıfatına koyup büyük balık küçük balığı yer diye bu zincirin devam etmesi için güçlü olman lazım. Dünyanın da kaynağı sınırlı, ihtiyacın da sınırsız. Ancak birbirini kesersen yaşayabilirsin deyip de medeni olabilirsin ki. Ama bu tarafta biz cahiliz. Biz diyoruz ki insan nereden geliyorsa gelsin. Senin evin doğru bile olsa insan maymundan da gelsin bilmem ne yılandan da nereden geliyorsa gelsin. Bizim yaratılış teorimiz doğru da olmasa. Bugün itibariyle insan dünyada özge iradesi olan tek varlık. Dolayısıyla insanı ayrı incelemek zorundayız. Çünkü insan birbirini yiyerek değil, birbiriyle paylaşarak zenginleşebilen bir varlıktır. Biz cahiliz ama. Biz diyoruz ki, bak fiziken söylüyorum, bir sistem kendini devam ettiriyorsa onun rızkı devam ediyor demektir. Evet. Dolayısıyla biz diyoruz ki Allah herkesin rızkını verir, dünyanın kaynakları sınırlı değildir ama biz cahiliz. Biz diyoruz ki insanı beşer kabul edersen evet ihtiyacı sınırsızdır. Ama ne dedik? İnsanın iradesi var. O iradesiyle ihtiyacını sınırlayabilir. Ama biz cahiliz. Ve bunu bütün dünyaya anlatacağız. Gerçek medeniyetin bu olduğu, cahillerin, barbarların, suçu karakter edinmişlerin mecburen
Yönetimi ele geçirdikten sonra yönetimi elinde tutmak için parlattıkları vitrinleriyle bize medeni numarası yaptığını, işte tek dişi kalmış canavar olduklarını dünyaya anlatacağız inşallah. Anlatmamızın yolu bile yok şu anda medya. Değil mi? Evet. Ben niye yok ulusal medyada? Kim yönetiyor Bunlara hocam bu anlatacağım bir şey yok. çeteleri kim yönetiyor Türkiye'de? Yani bu çocukları kim sokağa salıyor? Kim ellerine silah veriyor? Ses Sistem geçelenlerin tanıyor. artık. Sistemi öyle bir hale getiriyorlar ki o çocuk öyle de. Ben çok o çocuklardan tanıştığım var. Abi ben de parayı bulacağım, ben de rahat yaşayacağım. Böyle konuşuyor çocuk. Çocuğu o hale getiriyor sistem. Oğlum parayı bulsan ne olur? Parayı buldun ertesi gün ölebilirsin. Yani o çete içinde olmana gerek yok. Herhangi bir adam olsan parayı bulmak demek ne demektir ki? Bu dünyada bulmaya almaya çalışma, olmaya çalış. Bak bunu öğreteceğiz dünyaya Allah'ın izniyle. Öğretmediler. O yüzden bana bazen kızdı insanlar. Dedim ki New York'taki Eroin Man da benim kardeşim. Ben onu kurtarmakla yükümlüyüm. Türk devletinin emperyalizminin sebebi budur. Sömürge emperyalizmi değildir. Alman emperyalizmi değildir. Berbe emperyalizmidir. O yüzden Türk devleti girdiği yerlerde halklara dokunmaz. Oranın ordu ve yönetimleriyle savaşır. Halkı onlardan kurtarmak için. Bence çok yani ansiklopedi olacak cümleler söyledim. Çok önemli yani. Evet, çok önemli. Çok önemli konulara değiniyorsunuz. Peki son günlerde mesela komedyen Deniz Göktaş'ın yaptığı son stand-up show çok tartışıldı. Hatta tutuklandı. Sonra hatta babasının da şöyle bir haber çıktı. Ya orada şundan insanlar rahatsız oldu aslında. Hani milli değerlere ve dini değerlere Ya esmerini çocuk aslında bir şey Kur'an'a... söylemiyor. Ama biraz dalga geçer gibi söylüyor ya. Aslında bir şey söylemiyor yani. Cümlelere bak. Hakaret etmiyor. Küfür etmiyor. Ama dalga Doğru geçer buluyor gibi söylüyor. musunuz bu tutuklamayı mesela? Yani böyle çok kısa. Gözaltı belki serbest bana göre. Yani bir uyarı niteliğinde. Kötü bir şey söylemiyor aslında. Ben izledim. Belki şöyle. Belki dini yakınlığı da olmayabilir. Onu bilmem. Belki de olabilir. Sırf orada biraz dikkat çekeyim diye belki. Biraz dalga geçer niteliğinde söylüyor ama cümleleri inceledim. Kur'an-ı Kerim'e kötü bir cümle söylemiyor yani. İşte son kitapta orada yakınılıyor falan. Ama ya dalga da geçmemesi lazım. Yani yanlış. Oralara öyle girmemek lazım. Yani şunu unutuyoruz. Dünyada herkes bizim gibi değil. Yani insanın önemli bir oranı maalesef cahil bırakılmış. Hele bu dönem 200 yıldan bahsettiğimizde. Dolayısıyla o insanların koluna dokunmak oluyor. Dokunmayalım abi. Yani bize göre yaşamıyor. Yani birileri diyor ki ama doğrusu bu kardeşim. Ama ya onlar da var ya. Onlar bu dünyanın bizle yaşıyorlar ya. Saygı göstereceğiz ya. Hı hı. Anlatabiliyor muyum ne demek? Bana da biraz daha ileriyse bana da dokunma. Bana çok dokunmadı. Yani dalga geçmese iyiydi dedi. Yani dalga geçer gibi konuşmasa iyiydi dedi. Sadece. Evet. Bana da dokunmadı. Mesela, Şunu öğreneceğiz. Bak dedim ne dedim? Varlığın birliğini kabul edeceğiz. Bak İslam'ın muhteşemliğine, Allah'ın yarattığı dinin muhteşemliğine bak. Adını koyuyor. İslam teslim ve barış demek. Diyor ki bana ve birbirinize teslim olursanız barış olur. Ve tek şartı ne? Kelime-i şehadet değil mi? Ne diyor kelime-i şehadet? Çokluk yoktur. Var olan Allah. Varlık birdir yani. Şimdi bak buradan gel. Tek şart. İslam sana diyor ki bunu kabul et. Ötesini direkt şartlayayım. Yani zaten bunu kabul ettikten sonra öbürler arkasından gelir. Çünkü niye? Varlığın birliğini kabul ediyorsak senle Aysu ben aynı vücudun hücreleriyiz. Dolayısıyla biz birbirimizi sevmek, saymak durumundayız. Tabii Birlikte ki. yaşamak, o vücudu devam ettirmek için. Tabii Değil mi? ki. Şöyle Birbirimize- diyebilir miyiz aslında? Ha. Şöyle diyebilir miyiz hocam aslında? Yani milli, dini, bayrağımızla, toprağımızla, kutsal kitabımızla şaka yapılamaz ama kişiler eleştirilebilir diyebiliriz aslında. Mesela siyasiler eleştirilemez bir figür mü? Herkes için bak. Herkes için. Ben de şimdi mesela çok dikkat ediyorum. Hristiyan kardeşlerimle konuşurken diyorum ki son kitap bu. O tahrif edilmiş çok falan ama çok dikkat ediyorum konuşmama yani. Onları kırmadan doğruyu anlatayım. Bu çok önemli. Doğruyu anlatabiliriz. Doğruyu tebliğ edebiliriz. Ama onu kırmadan yapabiliriz insanlar. Kırmak zorunda değiliz. O nedir havalar? Dalga geçer gibi bir şeyleri yapmak, hakir görmek falan. Herkes için söylüyorum. O genç kardeş için söylemiyorum sadece. Yani hep bu pozdayız. Hep bizimki doğru. Kesin. Ondan sonra öbürleri yanlış. Ya yanlışsa da orası saygı göstermek zorundasın. Başka türlü bir arada yaşayamayız. Bunu anlamıyor musun? Diğerinin hayatına karışmayacaksın abi. Toplumsal kurallara uymak durumunda zaten devlet onun gereken cezasını yapar. Sen diğerinin hayatına karışmayacaksın. Nasıl karışmayacaksın? Hakir görmeyeceksin. Dalga geçmeyeceksin. Onu zorlamayacaksın. Ona o öyle düşünüyor diye, öyle yaşıyor diye şiddet uygulamayacaksın. Bu kadar basit. Evet. Hocam Pitliğin sebebi bu. Yani ben mesela program yapıyorum, birileri sevmiyor falan. Ya arkadaş ben ne dersen diyeyim. Birisi A dedi diye de dünyada savaşlar çıkmıyor, B dedi diye de savaşlar çıkmıyor.
Siz A dediğim zaman, o A'yı beğenmediğiniz zaman bana bir sürü acayip laflar ettiğiniz veya küfür ettiğiniz veya saldırdığınız zaman savaş çıkıyor. Bunu anlamıyor musunuz? Hani sözde medeniyim zanneden insanlar bile bu aynı şeyi yapıyor maalesef. Çok önemli. Evet. Hocam bir de şu çok tartışıldı. Bunu da sormak istiyorum. Deniz Göktaş'ın skecinde 50'ye yakın yerde vurgu yaptığı babası Kemal Göktaş'ın 1980'li yıllarda Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu terör örgütü bünyesinde silahlı eylemlere katıldığı ortaya çıkmış. Haber 7'nin, Kanal 7'nin haberi. Ve babası bir polisi şehit etmiş geçmişte. Böyle bir detay da var. Bak, şimdi çok değişik bir noktaya, bugünlerde çok önemli bir noktaya daha değil. Bunu da gündeme getirmek istiyordum. Sağ olasın. Oradan şey yapalım. Şöyle, şimdi Türkiye'de Devlet Bahçeli PKK ile ilgili kısmi bir af konusunu gündeme getirdi. Doğu Bey'de, Doğu Verecek'te FETÖ ile ilgili kısmı gündeme getirdi. Değil mi? Herkes esiyor, yürüyor falan filan bilmem ne. Şimdi bakın, çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bir dizide Abdüley Çoban diye bir karakter var. İsim çok önemli. Allah'ın kulu ve çoban. Çoban biliyorsunuz. Kurtuluş. Neydi ya? Memati falan oynadı. Evet, hiç oradan Vadisi. Şit soyu, yani bizim özelliğimiz çobanlık, emekçi. Kabil soyu çiftçidir. Kabil soyu tüccardır. Tamam mı? Ve orada çok güzel bir betimleme var. Bir de dizide bir barış söz konusu olduğu zaman yani en son şey yapacak adam, ona katılacak adam, böyle hırsız bir adam. O bile bir arkadaşları işte bir ihanet durumu öyle bir değil mi anlaşılamıyor. Diyor ki diğer arkadaşlarım, ya diyor hain olsa ne yapacağım ki? Bir şeye kanmış olabilir. Yarın diyor sen de kanarsın, öbürü de kanar. Ben kimle yaşayacağım o zaman? Bak. Yıllar önceden bu cümleyi söyletiyorlar şimdi. Şimdi ben herkese soruyorum. Bu ülkede 70, 80, 60, 90 neyse solcuyum diye, diğerine sağcıyım diye, diğerine ülkücüyüm diye. Ondan sonra yani hani biraz önce verdiğin örnek değil mi? Solcu diye gitmiş bir şeyi öldürmüş. Ülkücüyüm diye insanlar Maraş'ta, Çorum'da insanları katletti. FETÖ'cüyüm diye. Menzilciyim diye, bilmem neciyim diye. Yani şimdi menzili şeyi bana çıksın desin ki biz İslami bir cemaat olmamıza rağmen devletin içinde, her yerde Sağlık Bakanlığı içinde örgütlenme. Hadi desin bakayım. Ve bunun için de acayip işler yapmadık. Onun boyunun ayağını kaydırmadık. Hak yemedik falan filan. Ama silah sıkma noktasına geldiğin zaman bu ülkede neredeyse her aileden biri çıkar ki karşı tarafa ocu diye, bucu diye, şucu diye saldırmıştır. Doğru mu? O zaman nereye geldik biliyor musunuz? Hepimiz birbirimizi bir kez affetme noktasına geldik. Hepimiz birbirimizi affedeceğiz. Hepimiz diyeceğiz ki adamlığın kuralları bunlardır. Bundan sonra böyle yaşayacağız. Tövbeden öncesini Allah sordu. Sonrasına bakacağız. Kim yanlışı yaparsa o en büyük cezayı alacak. Ama bugün hepimiz birbirimizi affetme noktasında. Kimse demesin ki o şucuydu onun için yaptı. Bu bucu. Herkes kendi görüşüne göre yapıyor zaten. Öyle değil mi? Herkes zaten kendini haklı, biraz önce söyledik. Çok haklı gördüğü için, diğerinde çok haksız gördüğü için onu hakir görmek, dalga geçmek, ona saldırmak, ona şiddet uygulamak, onu öldürmek, onu yaralamaya hakkı var zannediyor. Şimdi 70-80'de bahsettiğim o çocuğun babası muhtemelen 18, 20, 21, 22 yaşındaydı. Düşünebiliyor musun? Yani 70-80 öncesi gençleri düşünüyorum. Değil mi? Yani bu ülkede padişahlar, cumhurbaşkanları, başbakanlar öldürüldü. Bu ülkede bir başbakan ve 2 tane bakan asıldı. Bu ülkede 3 tane genç çocuk, hiç cinayet işlemedi, 3 tane genç çocuk asıldı. Doğru mu? Bunların hepsini yaptıran aynı odaktı. Şunu ben hep örnek verdim. Bakın bu gerçek bir bilgidir. 80 öncesinde aynı gün, aynı silahla sabah bir solcu, akşam bir sağcı öldürdü. Bunu artık görelim. Birilerinin bizi bir şey adına kullanmasının önünü çek. Bırakalım adam olmayı. Hadi ona çok anlamıyorsak. Önünü kesmek adına birbirimizi bir kereliğine affedelim. Hepimiz birbirimizi bir kereliğine affedelim. Hadi. Evet, güzel bir mesajla Hay değil. yayını Bunu bitirmiş Mustafa olacağız. Kemal Atatürk de böyle kullanır. Hay değil. Aslında hadi oradan gelir. Allah deyin demektir. Allah'ın yaşam, dirilmekle ilgili ismidir. Hay demek. Hay diyelim, bitirelim. Hay diyelim, bitirelim. Hocam Evet. değer kattınız. Teşekkür ederim. Güzel yorumları, Ama değerlendirmeleri. ben her zaman şöyle bitiririm biliyorsun. Allah'a hamdolsun, devletimiz var olsun. Allah Türk'ü korusun, ne mutlu Türk'üm diye. Evet, çok teşekkür ediyorum. Araştırmacı Eyvallah. yazar Kazım Yurdakul hocam bizlerle beraberdi. Eyvallah. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.